Selamlar sevgili dostlar. Mutlu bir akşam diliyorum. Evet, Arife gecesinden hepimize sevgiler, saygılar. Bugün 28 Haziran. Çarşamba gününü konuşacağız ve tabii ki bayram. Hepimizin bayramı mübarek olsun sevdiklerinizle. Güzel, keyifli, sağlıklı bir bayram geçirmenizi diliyorum hepimizin. Evet sevgili dostlar, dünkü yayında bahsettim ve bugün de devam etti. Belki izleyenler kıyafetimden de anlayacaktır. Temmuz ayı burç yorumlarının şu anda hepsini çektim ve hepsi yayında. Keyifli seyirler diliyorum. Önemli bir Temmuz bizi bekliyor. Gerekli tüm konulardan bahsettim sevgili dostlar. Şimdi bugün önemli bir transitimiz var. Bizim Merkür artık Yengeç Burcu'na geçti. Merkür Yengeç Burcu'na geçti. Peki biz ne yapıyoruz? Duygusala bağlıyoruz. Evet, hayatımızdaki ailevi figürler öncelikle. Geçmiş yaralarımız, eski konular, geçmişte bizi travmatik şekilde etkilemiş tüm konular olabilir. O kadar hassas, o kadar duyarlıyız ki her şeyden çok çabuk etkilenebiliriz. Özellikle mantık gezegeninin Merkür'ün hani bu burçta hani su elementinde Yengeç burcunda seyahat etmesi, ben ona şöyle diyorum hep: Merkür Yengeç burcunda yüzmeyi bilmez. Yüzmeyi bilmeyen bir kişinin düşünün ki nasıl mücadele ettiğini, nasıl çırpındığını. Genel olarak da mantığı yerine daha çok o can havliyle, böyle duygularıyla hareket eder. İşte biz de öyle olacağız. Önümüzdeki ne zamana kadar? 11 Temmuz'a kadar. Çünkü 11 Temmuz'da Merkür artık Aslan Burcu'na geçmiş olacak. Fakat bizim için önemli. Şimdi Türkiye'nin haritasına bakarken şöyle bir şey düşündüm ve gördüm. Yükselenimiz Yengeç biliyorsunuz. Ve Merkür şu an yükselenimizin üzerinden geçiyor. Güneş oradan geçiyor aynı zamanda. Ve orada bir yeni ay yaşayacağız. Aslında o ay sonunda daha çok. Yani ay ortasında 17'sinde, ama özellikle Dolunay'da ayın 3'ünde olduğu için Türkiye için önemli bir süreç. İşte komşu ülkeler, kendi iç meselelerimiz, daha duygusal ve travmatik olabiliriz. Çok daha hassas olacağız, daha tepkisel ve dürtüsel davranabiliriz. Bilirsiniz ki yengecin kabukları vardır. Serttir, içini göremezsiniz, belli etmez ama çok derin duygular besler. Hani korumacıdır, kollayıcıdır. Kızsa da küsse de, eğer en yakınıysa, eğer aileden biri ise asla ondan vazgeçmez. Böyle bir şey düşün işte. Şimdi bizim daha çok ailelerimiz, sevdiğimiz insanlar, işte ebeveynlerimiz, onların hayatları, onlarla aramızdaki diyaloglarımız daha çok gündemimizde yer olacak. Dediğim gibi hassas olacağız, çok duygusal davranacağız ama hani Satürn'e de güzel bir açısı olacağı için yine sırası geldiğinde, günü geldiğinde bahsedeceğim. Önemli de destekler alacağımız bir süreç olacak. Şimdi bu gece, evet, Arife, ben bugün bütün gün çalıştım bu arada size videoları tamamlamak için. Yarına baktığımızda, yarın sabah 11-17'ye kadar Ay Terazi burcunda seyahatini sürdürüyor. 11-17'de boşluğa giriyor. 11.55'e kadar kısa bir süre boşlukta kalarak hemen Akrep burcuna geçiş yapacak. Evet, güzel bir gün. Akrep'e geçecek. Biz neyi konuşacağız? Parayı konuşacağız. Finansı konuşacağız. Gerçekten hayatımızda önemli kadınlar, önemli erkeklerle irtibatlarda bulunacağız. Çünkü hani Merkür de Yengeç burcunda ya, hani su elementi çok yoğun olacak. Duygusal paylaşım olacak. Borç alıp verme. Finansal konularda hani daha çok böyle güven arayabiliriz ve destek arayabiliriz. Bunlar içinde önemli fırsatlar verecek bir gün. Mesela Ay ve Güneş'in üçgen yaptığı bir gündeyiz. Su elementinde Akrep, Yengeç, hepsi de aslında suda yaşayan mesela canlılar bunlar ve Akrep yer altında yaşıyor. Hani Ay Akrep burcunda, şimdi duygular çok derin. Merkür zaten Yengeç'te, sezgiler çok güçlü. Herkes birbirinin böyle ne hissettiğini, nasıl davrandığını, nasıl baktığını daha eleştiri olabilir. Sivri dilli de olabiliriz bakın. Kırıcı da olabilir. Şimdi o saate söyleyeceğim, aman ha dikkat diyorum. Saat 10 ile sabah işte 11 arası diyelim. Ay boşluğa giriyor ama Plüto'ya kare yapıyor. Bakın buraya dikkat diyorum işte. Ve yine saat 14 ile 16 arası bizim için
düğümlerle karşıtlık yapan bir ay var. Çok hassas konular. Dikkat edelim, dikkatli olalım. Bayramlaşma ziyaretleri veya telefonlarda veya tatildesiniz her neyse aramızdaki diyalogları daha böyle sınırlarımızı iyi belirleyelim, öyle söyleyebilirim. Fakat 17.31, 18.31 işte bize harika bir saat. Ay Merkür'le üçgen, Güneş'e üçgen. Aman Allah'ım, çok güzel bir enerji akışı olacak. Bakın bayramın birinci akşamı, bu saatler gayet keyifli. Özellikle yaralarımızı sarmaya, kırgınlıkları gidermeye, güzel sofralarda buluşmaya, ondan sonra gerçekten birbirimizi empati kurarak daha iyi anlamak için işte bu saati lütfen kullanın. Merkür biliyorsunuz hani aileden geleni getirebilir. Aileden gelecek para, finansal konular, kariyer desteği veya önemli bazı iş bağlantılarının altyapısını oluşturabilirsiniz. Ve bugünün bizim için destekleyen saatini söylüyorum. Saat 13 ile 14-13 arası gayet keyifli, gayet güzel bir saat. Diğer saatimiz işte dedim ya, bayram akşamı 21.08-21.54. Sevdiklerinizle inanın çok güzel bağlar kurabilirsiniz. Özellikle bugün kimler daha iyi etkiler alır onu söyleyeceğim size. Sevgili dostlar, tabii su grupları. Bakın yengeçler, akrepler, balıklar bugün sizin gününüz diyebilirim. Özellikle işte saat 11'den sonra, günün ikinci yarısından itibaren daha rahat bir enerji akışı var sizler için. Ve mesela diğer yandan bir dakika. Tam. Şimdi akrepler dedik ama akrepler şuna dikkat etmeli bugün. Sadece akrepler değil bu arada. Akrep, boğa, kova, aslan hattı. Bugün biraz dikkat edin lütfen. Bağlarınızı kiminle kurduğunuzda, kiminle iletişim kurduğunuza, nerede nasıl davranmanız ya da ne konuşmanız gerektiğine bugün biraz daha dikkat edin. Bu verdiğim saatleri evet siz de kullanabilirsiniz ama sizin için bir tık daha böyle biraz gerginliklerin ortaya çıkabileceği bir gün olabilir. Ya da daha belirgin sonuçlar çıkacağı bir gün olabilir. Diğer yandan mesela bugün kimler için daha iyi? Evet bakıyoruz şöyle. Mesela Başaklar, işte Oğlaklar için daha verimli bir gün olabilir. Tıpkı su burçları gibi. Orada güzel etkiler alıyorsunuz. Ateş elementi burçlar bugün mesela, yani şöyle diyeyim, aslanlar biraz daha dikkatli olması gerekebilir. Koçları çok etkileyen bir gün değil, öyle söyleyelim. Hatta faydalı bile geçebilir. Ama hani yaylar için de yine çok belirgin sonuçlar gelmeyebilir. Şimdi havalara baktığımızda bugün en iyi hava elementlerinden hiçbiri iyi etki almıyor. Öyle söyleyebilirim. Ama kötü de etki almıyorlar. Ne teraziler, ne ikizler, ne kovalar, hiçbiri pardon, kovalar alıyor. Kovalar biraz daha dikkatli olmalı. Çünkü ay karesi yaşayacakları için. Evet, böyle bir gün sevgili dostlar. Umarım bayramımız da güzel geçer. Hep birlikte ağız tadıyla. Temmuz ayı burç yorumlarımızı lütfen izleyin, paylaşın, izletin. Çok önemli kadersel gelişmeler geliyor. Şimdi yarın Allah izin verirse ya da öbür gün Oğlak Burcu'ndaki Dolunay'ı çekeceğim size arkadaşlar. Yayınını yapacağım. Aslında Temmuz ayı burç yorumlarında her burç için bahsettim. Ama adet yerini bulsun. Temmuz ayı bu o Dolunay'ı çekmem gerekiyor. Oğlak kariyer ve statüyle ilgilidir. Parasal konularla ilgilidir. Gayrimenkuller, emlaklarla ilgilidir. Bakın, bu dolunay bazılarımıza bu alanda köklü bir adım atma fırsatı vereceğini söyleyebilirim. Para piyasaları çok önemli olacak gerçekten. Ta ki 17'sine kadar. 17'sinden sonrayı lütfen burçlarınızı izleyerek takip etmenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir süreç olacak bazılarımız için. Gerçekten, hele ki arkadaşlar Boğa Akrep aksındaki bu düğümler, hani 18 aydan beri tutulmalar burada oldu. Uranüs burada, Satürn Boğa'daydı. Gerçekten çok yıpratıcı. Boğalar, akrepler, kovalar, aslanlar için hiç de kolay bir süreç değildi. Ben kendimi de katıyorum bu arenaya. Öyle söyleyeyim. Zordu ama 17'sinden sonra o kadar belirgin şekilde hayatımızdaki odak noktamız değişecek ki göreceksiniz. Lütfen izleyin Temmuz ayı yorumlarında. Ve önemli, çok önemli dönüşüm ve değişimler eşindeyseniz de lütfen doğum haritanıza bakın. Şimdi burada doğum haritanıza bakın demişken size güzel bir haberim var aslında. Bir dakika.
Arkadaşlar, güzel bir haber şöyle oturup söyleyeyim size. Şimdi danışmanlıklar ucuz değil biliyorum. Belli bir bütçe gerekiyor. Çok ağır bir iş yapıyoruz. Gerçekten kolay değil bir astrolojik danışmanlık vermek, onun sorumluluğunu almak, o haritayı çok detaylıca incelemek. O yüzden ben şimdi şöyle bir hizmet vereceğim. Bu bayram süresince geçerli. Başvuranlara bunu vereceğim. Şimdi yazılı metin olarak, yazılı rapor olarak eğer ben doğum haritamın yazılı metni istiyorum derseniz. Bu sadece hani yazılı metin işte internette de var olan metinler gibi değil. Orada sakın yanlışlık olmasın. Bu birebir benim yorumumla yapılmış bir metin. Aynı zamanda da mesela sadece işte gezegenlerinizin işte burçlarınızın hangi evde hangi gezegeninizin hangi burçta hangi evde olduğunu da belirten bir metin. Bunu unutmayın lütfen. Ve aynı zamanda şimdi en önemli kısmına gelelim. Burada karma programı da içinde bunun mesela işte düğümleriniz bu da çok önemli. O yüzden bu hizmeti vermek istedim size. Güney ve kuzey düğümlerimiz nerede olduğunu, nasıl bir karma programının içinde olduğunuzu, nereden gelip nereye gittiğinizi de belirten bir doğum haritası raporudur bu. Çok detaylıdır, göreceksiniz. Hatta açılarınızı da belirtiyorum. O yüzden böyle bir hizmeti almak istiyorsanız danışmanlıktan tabii daha rahat bir bütçeyle açıkçası alabilirsiniz. Bana zaten numaram yazıyor oradan, WhatsApp'tan yazarsanız eğer bayram süresince sadece bu kampanya diyelim adına ama bir hizmet aslında sizin için. Bence bu çok güzel bir hizmet. Yazabilirsiniz. Hemen dönmesem de mutlaka yanıt veririm. Bunu da açıklamak istedim bu yayında. İlk defa da böyle bir spontan bir şey gelişti. Dediğim gibi düğümler çok önemli. Çünkü hayatımızın merkezi düğümler nereye geçtiyse hayatımızın merkezi de orada oluyor bizim. Zaten şöyle bir düşündüğünüzde, bir geçmişe döndüğünüzde de göreceksiniz sevgili dostlarım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayram süresince sizlerle birlikte olmaya buradan devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Mutlu bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.